Sabah uyanıyorsun. Gözünü açar açmaz elin telefona gidiyor. Daha yataktan kalkmadan 20 dakika TikTok kaydırmışsın bile. Kahvaltıda telefon, okul yolunda telefon, derste arada telefon, akşam yatarken telefon. Günün sonunda ekran sürene bakıyorsun. 4 saat 37 dakika. Sonra ders kitaplarına bakıyorsun. Bugün 2 saat çalışacaktın ama 15 dakika zor dayandın. O da Instagram'dan bir bildirim geldi, dikkatini dağıldı. Bir daha toparlayamadın. Ve kendine şu soruyu soruyorsun. Ben neden 3 saat TikTok'ta kaydırabiliyorum da ders kitabının başında 15 dakika bile duramıyorum? Bu senin suçun değil ama bunu değiştirebilirsin. Bugün konumuz şu. Beynini, ders çalışmayı, sosyal medyayı arzuladığı gibi arzulayacak şekilde hacklemek. Ve bunu yapabiliriz. Çünkü mesele senin çalışkan tip olup olmaman değil. Mesele beyninin kimyasını anlamak ve onu kendi lehine çevirmek. Tek bir kelime. Dopamin. Dopamin, iyi hissettiren o nörotransmitter. Keyif aldığın bir şey yaşadığında beynine doluyor. Ve beynin onu sürekli arıyor. Isı güdümlü bir füze gibi. Sürekli bir sonraki dopamin vuruşunun peşinde. Ve işte sorun tam burada başlıyor. Beynin o mükemmel tasarlanmış kısa videolardan dopamin ziyafeti çekiyor. Her TikTok kaydırmada yeni bir şey var. Bir şaka, bir dans, şok edici bir bilgi, sevimli bir hayvan. Hepsi saniyeler içinde. Hiçbir çaba yok. Sadece sürekli yenilik ve uyarım. Beynin adeta damardan saf, konsantre dopamin alıyor. Şöyle düşün. Bir TikTok videosu izlediğinde beynin milisaniyeler içinde "Aa yeni bir şey" diyor ve dopamin salgılıyor. Kaydırıyorsun başka bir şey. Tekrar dopamin, tekrar kaydır, tekrar dopamin. Bu döngü o kadar hızlı ki beynin sürekli bir ödül yağmuru altında. Bu arada ders çalışmak keyif skalasının en dibinde oturuyor. Kitaplar, notlar, dersler hepsi ödül vermeden önce çaba istiyor. Odaklanma talep ediyorlar. Dopamin ödülü TikTok'tan gelen anlık vuruşun yanında çok uzak hissediyor. Eskilerin bir lafı vardı, emek olmadan yemek olmaz diye. Beynin şu an tam tersine şartlanmış durumda. Emek olmadan dopamin olsun. Ama bunu düzeltebiliriz. Çözüm 2 aşamalı ve seni temin ediyorum, işe yarıyor. Çünkü ben çalıştan tip değilim diye düşünen tonla öğrencinin dönüştüğünü gördüm. 1. aşama, dopamin temel çizgini sıfırlaman gerekiyor. Dopamin sistemini dengesi tamamen bozulmuş bir terazi gibi düşün. Şu anda temel çizgin o kadar yüksek ki sadece en uyarıcı aktiviteler keyifli olarak kaydediliyor. O sistemi yeniden kalibre etmeliyiz. Mini bir dopamin detoksuyla başla. Ama ormanda bir ay yaşayayım saçmalığından bahsetmiyorum. Küçük, günlük pratiklerden bahsediyorum. Duyarlılığını kademeli olarak sıfırlayacak pratikler. Her gün 15 dakikayı tam bir sıkıntı içinde geçir. Telefon yok, müzik yok, uyarım yok. Sadece sen ve düşüncelerin. Telefonsuz bir yürüyüşe çık. Ya da mecbur kalırsan oturup duvara bak. Zihninin gezinmesine ve durulmasına izin ver. Bunu ilk denediğinde dayanılmaz gelecek. Beynin uyarım için çığlık atacak. Elin otomatik olarak telefona gitmek isteyecek. Cebinde yokluğunu hissedeceksin. İşte böyle hissettiriyorsa sistem çalışıyor demektir. Her zamanki dopamin vuruşlarından yoksunluk çekiyorsun. Tıpkı bir alışkanlığı bırakmaya çalışırken hissettiğin o huzursuzluk gibi. Bir hafta boyunca her gün 15 dakika. Sadece bir hafta. Ve sonra dikkate değer bir şey olur. Temel çizgin düşmeye başlar. Bir anda daha basit keyifler yeniden kaydedilmeye başlar. Her zamanki ziyafetinden mahrum kalan beynin daha küçük öğünlere şükreder hale gelir. Kitap okumak bir anda daha keyifli gelmeye başlar. Sohbet etmek daha tatmin edici olur. Ve evet, ders çalışmak bile daha az acı verici. Ama çoğu tavsiye burada biter. Ve bu yeterli değil. Temel çizgini düşürmek, savaşın sadece yarısı. Ders çalışmayı keyif skalasında yukarı çıkarman da gerekiyor. İşte 2. aşama bu. Ders çalışmanın daha fazla dopamin vermesini sağla. Ders kitaplarını işkence aletleri olarak değil, hazine haritaları olarak görmeye başla. Her sayfa, dünyayı anlama şeklini gerçekten değiştirebilecek bilgiler içeriyor. Beynin bilgiye açtır. O, aklınızı başınızdan alacak 5 psikolojik hile videolarını bu yüzden izliyorsun zaten. Bilgi dopamin verir. Sadece doğru formatta sunulması gerekir. Beyninle savaşan değil, onunla çalışan bir ödül sistemi yarat. Çalışma materyalini küçük, fethedilebilir parçalara böl. Her bölümden sonra bir ona işareti koy ya da bir yıldız çiz. Tamamlamanın bu basit eylemi bile küçük bir dopamin vuruşu tetikler. Listenin üzerini çizmek, beynin için bir şey başardım sinyalidir. Pomodoro tekniğini kullan. 25 dakika odaklı çalışma, ardından 5 dakika mola. Beynin geri sayımlara ve sonlu hedeflere bayılır. O 25 dakika boyunca tamamen odaklı kalmayı bir oyun haline getir. Telefonu diğer odaya koy, bildirimleri kapat, sadece o 25 dakikaya kilitlen. Bitince de o 5 dakikalık molayı hak ettiğini bilmenin verdiği o rahatlama. İşte o da dopamin. Kavramları karşında birine öğretiyormuşsun gibi sesli anlat. Beynin bir şeyi sözel hale getirdiğinde bilgiyi farklı işler. Anlatırken takıldığın yer aslında anlamadığın yerdir. Orayı fark edip geri dönersin. Ve o anlama anı işte o
Ha, şimdi oturdu dediğin an var ya, en saf dopamin patlamalarından biridir. Farklı renkli kalemlerle elle not al. Yazmanın fiziksel eylemi, görsel çeşitlilikle birleştiğinde beyninin birden fazla bölümünü aynı anda uyarır. Kağıda dokunmak, kalemin kayışını hissetmek, renklerle kategorize etmek. Hepsi beynini meşgul eder ve sıkılmayı engeller. Öğrendiğin şeylerle zaten umursadığın şeyler arasında bağlantılar kur. Ekonomi çalışıyorsan, en sevdiğin markanın fiyatları neden artırdığını düşün. Biyoloji öğreniyorsan, spor yaparken kendi vücudunun nasıl çalıştığına bağla. Tarih çalışıyorsan, bugünkü haberlerde gördüğün bir olayın kökenlerini ara. Bilgi soyut olmaktan çıkıp senin dünyana dokunduğunda onu istemeye başlarsın. Bir de şunu dene. Çalışma ortamını ritüelleştir. Her çalışmaya başlamadan önce aynı şeyi yap. Masanı sil, bir bardak su koy, sevdiğin bir lo-fi çalma listesini aç, telefonu uçak moduna al. Bu küçük ritüel beynine "şimdi çalışma moduna geçiyoruz" sinyali gönderir. Zamanla bu sinyale otomatik yanıt vermeye başlar. Asıl hack şu: niyetle çalış, zorunlulukla değil. Kitaplarına gerçek bir merakla yaklaştığında tüm deneyimin dönüşür. Artık not için çalışmıyorsundur. Beyninin doğal anlama açlığını besliyorsundur. Boş anlarında telefonları yerine kitaplarına uzanan insanlar gördüm. Süper insan oldukları ya da senden farklı oldukları için değil. Ders çalışmayı keyifle ilişkilendirecek şekilde beyinlerini yeniden yapılandırdıkları için. Küçük adımlarla başla. Bugün 15 dakikalık bir dopamin detoksu yap. Hiçbir şey yapma. Sadece otur ve sıkıl. Yarın 25'er dakikalık odaklı çalışma patlamaları dene, her birinin ardından küçük ödüllerle. Bir hafta sonra çalışma ortamına bir ritüel ekle. Küçük adımlarla ilerle. 2 hafta içinde değişimi fark edeceksin. 1 ay içinde kendini o çalışma seanslarını gerçekten arzularken bulabilirsin. Telefonunu eline alıp kaydırmak yerine masana oturup bir şeyler öğrenmek isteyen bir versiyonuna dönüşebilirsin. Unutma, beynin bozuk değil, sadece karıştırılmış durumda. Dopamininin kontrolünü geri al, geleceğinin kontrolünü geri al. Bu videoyu faydalı bulduysan abone ol butonuna dokun. Bu bilim destekli öğrenme stratejilerini her hafta paylaşıyorum. Yorumlara yaz. İlk hangi tekniği deneyeceksin? Dopamin detoksu mu, Pomodoro mu, yoksa sesli anlatma mı? Merakla bekliyorum.